çakma gurmeleri konuşuyoruz. Artık burama geldi. Konuşacağım abi. Kimseden korkum yok. Abi bir bakıyorsun 50 tane, 100 tane, 5000 tane, 1500 tane adam var. Adamın 150 tane takipçisi var. Ben diyor gurmeyim diyor. Biriniz de gurme olmayın be. Hemen benim için olan birkaç sorundan size bahsedeyim arkadaşlar. Özel soslar ve saklı tarifler. Bu sos 100 yıllık çok özel bir sos. İçindekilerini veremem. Çok özel bir yerden getirtiyoruz. Kanka karşıdan BİM'den alıyorsunuz lan sarımsaklı mayonezi. Ne o sarımsak tozunu basıyorsun, mayonezi atıyorsun, tuz, karabiber. Bir abi var mesela ona çok güldüm. Instagram'da İsveç burgeri yapan bir abi var. Kanka İsveç burgeri diye bir şey yok. Ben İsveç'e gittim. Uzun dönemde kaldım. Öyle böyle bir burger yok. İsveç burgeri diye bir şey yok. Ikea köftesidir o. O da zaten bizden gitmiştir. Sen konuyu çok yanlış anlamışsın. Bir de diyor ki mesela abi arabayla çıkıyoruz İsveç'e gidiyoruz diyor. Orada diyor çok özel bir sos var. Sadece orada yapılan. Onu alıp arabalarla büyük zahmetlerle getiriyoruz diyor. Kanka biliyorum canın sıkılacak, moralin bozulacak, üzüleceksin ama o malzemelerin hepsi burada da var zaten. Yani gidip orada ketçapla mayonezin karıştırılmış bir sosu binlerce kilometreden getirmenin bir olayı yok zaten. Ben İsveç'e gidiyorum kanka. Migros'ta aynısı var zaten. Git al orada. Şimdi şey zannediyor. Abi araya böyle İsveç kelimeler atıyor ki özel bir şey olsun yani. Millet işte dişin dafın dıksın dufsun burger. Dana burger dedin kanka. Bir değişiklik yok yani. İsveççe bilen adam sana götüyle gülüyor zaten. Kanka bırak sen yapma. Git Ikea'da köfteni ye. Boş ver burger yapma. Böyle döner yapıyor bizim işte Adana'da bir abi. Örnek veriyorum. Böyle şey atıyor sos atıyor üstüne. Bu diyor sosun içerisinde ne var? Bu diyor benim diyor anneannemin sosu diyor. Ketçaplı su lan. Bildiğin ketçaplı su. Özel sos değil aga. Yani insanları kandırmayın artık. Bizim diyor meslek diyor dededen geliyor diyor. Senin deden bisikletçiydi kanka, araba tamircisiydi. Tavuk döner ne alaka? Yani senin dedenin döneminde tavuk döner yoktu zaten. Yalan atmayın bari. Ananızla, babanızla, dedenizle bari yalan atmayın. Bu diyor ki ben diyor bunu diyor anneannemden öğrendim diyor. 500 yıllık bir tarif. Ulan 500 yıl önce anneannen yoktu zaten. Saçma sapan konuşmayın. Bir de bakıyorsun abi bir kuyruk var, 1 kilometre kuyruk var. Özel soslu döner. Ne kadar özel olabilir aga? Döner ve sos. Bu kadar. Thomas Keller'ın dediği bir şey var. Şimdi siz Thomas Keller'ı da bilmiyorsunuz da gidin araştırın. Bütün yemek pişirme teknikleri bulunmuştur. Biz şu anda bulunmuş teknikler üzerinde oynayarak başka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyor. Adam diyor ki bu diyor işte diyor Kastamonu köfteyi diyor ben buldum. Hadi ya. Senden önce şey yoktu değil mi? Kıyma yoktu aga. Köfteci Ali Usta. Biz diyor 300 yıldır süre gelen bir köfte geleneğiyle diyor devam ediyoruz. Oğlum 5 sene önce sen kahvede okey atıyordun lan. Ne 300 senesi? Yani niye yalan söylüyorsun? Bir şeyin 300 yıllık olmasının iyi olduğu anlamına gelmez. Adam diyor ki işte 1928'den beri biz varız. Yoksun lan. Yoksun. Kahve dünyasıydı burası senden önce. Şimdi geldin buraya tabela astın 1928'den beri diye. Kahve dünyası var lan senden önce. Sen neden bahsediyorsun yani? Gördüğünüz gibi biraz kızgınlığım var. Bugün anlatacağım. Bugün giderim var, yapacağım. Geçen bir video izliyordum. Gurmos kanalı galiba tam olarak hatırlamıyorum. O kanal da zaten çığırından çıktı. Diyor ki herif, bizim diyor ateşimiz 30 yıldır sönmedi diyor. Biz diyor Covid'de bile gittik diyor böyle usul usul ateşi verdik diyor. O ateş diyor 30 yıldır sönmedi. Abi senin esnaflığına söyleyecek bir şeyim yok. Ustalığına söyleyecek bir şeyim yok. Yemeklerin 10 numara oluyor olabilir. Ya bir ateşin 30 yıldır sönmüyor olmasının bir kuru fasulyeye bir teknik olarak bir katkısı yok. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Sırf hikaye olsun diye biz bu ateşi 30 yıldır gizli gizli besliyoruz diyorsun. Senin eleman demiş ki aşağıda, yalan dolan her cumartesi günü kendi üzerine su döküyor diyor. Okey, her şeyin bir hikayesi var. Hikaye satıyor, story sells, okey. Ulan olimpiyat meşalesi söndü lan. Siz kimsiniz? Milleti salın aga. Ya kuru fasulye pilavınızı yapın. Bir konusuna gelmek istiyorum ben. Michelin konusuna. Abi Michelin dediğiniz şeyi çok ciddiye alıyor insanlar. Çok kafaya takıyorlar. Michelin dediğin olan bir kamyoncu tavsiyesi aga. Yani Michelin bir kamyon tavsiyecisi usta. Yanlış anlama ama benim çok değerli Kamil abim, benim çok değerli Ayşe ablam, benim çok değerli kardeşlerim. Ankara'ya, Kayseri'ye giderken şu kuru fasulyecide durman lazım. Aga benim için Michelin bu. Kamil abinin, Adnan abinin. Abi bak oradan giderken İzmir'den dön sağdan. Orada bir güzel bir ızgara var abi. Oraya mutlaka uğraman lazım. Benim için Michelin budur. Ya elin Fransızı gelecek benim kuru fasulyesi hakkında ne konuşabilir? Yani elin Fransızı gelip benim dönerim hakkında ne konuşabilir? Gelecek, çatala bakacak, bıçağa bakacak, konuşulan restoran diline bakacak, şarap listesine bakacak, bir Michelin. Gelecek bakacak böyle abidik gubidik bir şeyler yapılmış, uçan kapak falan filan bir şeyler yapılmış. Size 2 Michelin star. Aga sen kimsin lan? Okey Michelin'a saygımız var. Eyvallah Fransa'da gitsinler anlatsınlar. Ama Türkiye'ye gelmişsin. Senin vereceğin yıldız benim için 0. Fatih abi çok iyi işler yapıyorlar. 2 yıldız muhteşem.
Bence Fatih Tutan Michelin yıldızına ihtiyacı yok. Adam uçmuş gidiyor zaten. Sana kamyoncu gelmiş 1 yıldız vermiş, 2 yıldız vermiş. 3-5 sene sonra almış. Bakıyorsun adamın tabaklara şıkır şıkır. Herif psikopat herif, anladın mı? Ben adamın bir röportajını izledim. Manyak, psikopat bir şef, anladın mı? Yemekle kafayı bozmuş adam, bizim bozduğumuz gibi. Bakıyorum tabaklarına. Şimdi bu adamın 0 Michelin yıldızı olsa ne olacak? Ben gene gideceğim yiyeceğim bu adam. Manyak adam, anladın mı? Herif super talent. Çok başarılı bir adam, çok yetenekli bir adam. Mesela şey var, çok iyi restoranlar var benim gittiğim Türkiye'de. Michelin starı falan yok. Şimdi bunlar iyi restoran değil mi? Eyvallah, Michelin saygısı var, prestijli bir ödül, güzel bir ödül. Herkes almak istiyor, okey. Bence abi iyi yemeğin olduğu her restoran kendine göre bir Michelin yıldızı var. Çünkü şunu düşün. Abi gidiyorum mesela şeydeyiz. Geçen sene gittim Fairmont'a, Atakan Amin'in oteline. Kemal Can var mesela. Duymadım, etmedim, bilmiyorum. Michelin seçmiş mesela birkaç sene önce. En genç şef falan diye. Abi bir gittik, kafayı yedim. Böyle bir yemek olamaz. Baba herif bir yemek yapıyor. Böyle bir şey yok. Bu sene gittiğimde, bir dahaki ay gittiğimde mutlaka yeniden deneyeceğim. Çok yetenekli bir adam, anladın mı? Yani ne yapmıştı lan o gün bize? Kuzu kulağından dondurma yapmış adam. Şimdi sen bu adama Michelin vermiyorsun. Çok yetenekli adamlar var. Geliyorlar bu adamların restoranlarına. Bu adamlar çalışıyorlar aga, anladın mı? Adamların yapacak işi var. Yani her akşam 40 kuver basmıyorlar öteki Michelin star restoranlar gibi. Herif bir geliyor abi, 150 tane kuver geliyor bu akşam. Ne yapsın adam? Yardırıyor. Michelin'de geliyor akşam, diyor ki işte buna diyor Michelin star olmaz. Abi adam çalışıyor, anladın mı? Restoranın Michelin starı yok diye bu adam yemek pişirmeyi bilmiyor mu? Benim lokantacı Hasan Ustam'ın kuzu kapaması. Almışım böyle ilikten blop diye düşüyor. Biz diyor Erzincan'a Michelin vermiyoruz. Ulan sen kimsin geleceksin? Erzincan sana Michelin vermiyorlar. Güzel, prestijli bir ödül, çok güzel. Yani turizm anlamında da çok güzel. Ama mesela bu genç arkadaşlarımız, yetenekli arkadaşlarımız Michelin alamadıkları zaman ya da Michelin onların restoranlarına gelmedikleri zaman bence hayal kırıklığına uğramasınlar. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Ulaş var mesela. Ulaş'ı çok yakın takipteyim şu anda. Takip ediyorum. Eğer Nisan ayında ufak bir fırsatım olursa mutlaka restoranına uğrayacağım ve birkaç yemeğin tadına bakmak istiyorum. Hani nedir ne değildir. Kemal'i tanıdıktan sonra Ulaş'ın da yemeklerini tatmak istiyorum açıkçası. Sizin için önemli olmayan 2 isim. Belki bilmiyorsunuz kim oldukları için. Benim için önemli isimler. Ben bu tarz isimlere, bu tarz genç yeteneklere, kopyacı olmayan yeteneklere çok sahip çıkmak istiyorum. Harbiden yemek yapabilen adam. Şimdi geliyor mesela, en çok ben yerim. Uluslararası yiyeceğim ben diyor. Biz diyor kamyonla yiyoruz. Bu adam geliyor, Ulaş'ın yemeğine yorum yapıyor. Kanka, senin yorum yapacağın adam bu adam değil, anladın mı? Yani o adamın senin yorumuna ihtiyacın yok. Sen git, ketçaplı pilav var şurada köşede. Git oradan 20 kilo pilav ye. En çok ben yedim de. Böyle yetenekli, böyle bilgili, böyle donanımlı insanların restoranlarına gitmeyin artık, anladın mı? Yani çünkü ben izliyorum abi, komik duruma düşüyorsunuz. Herif o kadar saygılı anlatıyor, işte biz bunu böyle yaptık, şöyle yaptık falan filan. Yapıyorsun adama. Ulan adam 36 saatte yatırmış şeyi, roast beef'i. Onun üzerine işte efendime söyleyeyim Afyon'dan özel bir baharat getirmiş. 20 bin metreye çıkmış bal almış. Diyorsun ki aga be, bundan diyor koyacaksın diyor böyle ekmeğin arasına diyor. Kanka çık git lan. Çık git. Harbiden çık git. Ülkeden çık git aga. Yani saygınız olsun oğlum insanlara. Bir de bunların isimleri çok tuhaf. Mega yiyici. En çok ben yerim. Benden fazla kimse yiyemez. Ulan saçma sapan isimleriniz var. Düzgün bir isim yaz. İsmini soy ismini yaz lan. Ya da bir konseptin olsun, bir şeyin olsun. Bir sana bir saygı duyalım ya. Gidiyorsun bir de adamı yavşak konuşuyorsun. Bunun içerisinde ne var ustam? Bunun içine ne koyuyorsun? Sevgini mi kattın ustam? Ustam acık ondan koy. Ustam eli bol. Çok koyuyorsun ha. Siz neyin kafasındasınız oğlum? Bizimkilerde işte akşam herif almış eline işte patso var evde. Salçalı makarna yapmış böyle. Evde en çok gurmeyi izliyor, böyle yiyor. Lan herif zaten gittiği her yerden para alıyor. Doğru düzgün zaten gurme yok Türkiye'de. Ulan Kerimcan Durmaz'ın il il gezip sokak lezzetleri çektiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. İzleniyor diye çekmeyen kalmadı. Benim eskiden çok keyifle takip ettiğim insanlar vardı mesela. Şimdi en çok ben yerim. Var bir tane, ismini de vermeyeceğim. Böyle Antalya tarafında kendisi sanırım. Böyle gidiyor restoranlara falan. Bir de onun kendi mutfağı var evde, böyle özel bıçak yaptırmış. Herif bıçağı bir tutuyor kanka. Bıçağı tutmayı bilmiyorsun. İnsanlara nasıl yemek yapılacağını göstermeye çalışıyorsun. Bırakın abi. İnsan onu nasıl yemek istiyorsa öyle. Oğlum insanları rahat bırakın lan. Yeri gelmişken birkaç kişinin de hakkını verelim şimdi. Ayaküstü lezzetler. Seveni vardır, sevmeyeni vardır. Abicim benim için en değerli kriterlerden bir tanesi. Kendilerine zaten bazen mesaj da atıyorum. Çok terbiyeli, efendi insanlar. Güzel bir backgroundları var. Zaten paraları da var bu adamların. Adamların zaten para kazanma kaygıları yok. Oradaki muhabbet o kadar güzel ki. Mesela Onur abiyle Oğuz abinin muhabbeti. Belki yaşça da çok büyük olmayabilirler benden ama saygı dolayısıyla onlara abi demek istiyorum. Abi adamların bir konsepti var, anladın mı? Herifler yemeği seviyorlar. Muhabbeti seviyorlar. Goygoyu seviyorlar. Güzel manzarayı seviyorlar.
güzel içmeyi seviyorlar. Onur abi diyor ki ben diyor bunu seviyorum diyor. Başkasına gitmeyebilir diyor ama ben mesela bunu tercih ediyorum. Mesela Oğuz abi diyor ki ben de onu sevmiyorum ama diyor. Ben de bunu seviyorum mesela diyor. Yani kendi aralarında da karşıt görüşleri var. Ya bu adamlar niye size yalan söylesinler ki? Adamların zaten bir ticari kaygısı yok. Adamın muhabbeti güzel. Güzel yemek yiyorlar. Seviyorum abi. Benim hoşuma gidiyor mesela onları. Fırat abi var. Onunla da aynı yaşta oluyor ya da çok fazla yaş farkımız olmayabilir. Ama ona da abi demek istiyorum. Fırat Sobutay var mesela. Bu adam çok çok öncelerden bu yemek konseptine geçti. Onun da bir stili var, anladın mı? Herif Fırat abi gibi yiyor. Anladın mı? Fırat Sobutay stilini giriyor. Bunun solçası olacak. Bunun şu olacak. Bu olacak. Böyle bir zaten büyük ihtimalle sevmediği yerleri paylaşmıyor. Onu zaten fark ediyorum. Ama mesela adam kimseye bir şeyler öğretme falan tribinde değil. Yani böyle adamları takip ediyorum, anladın mı? Adamın sohbeti için izliyorum. Yani orada yediği iki parça döner, 2 tane burgerin, pizzanın hastası değiliz yani, anladın mı? Herif anlatıyor, güzel yiyor. Ve bazen onun da dediği gibi yani bazen harbiden adamlar yemek yemenizi seyrediyor yani. Çok değerli isimler, duayenler mesela Vedat abi, Vedat Milor. Vedat abiye şimdi benim söyleyecek bir sözüm olamaz. Ben adama ne diyeceğim? Adam mesela gidiyor bir yerde tadıyor. Bizim restoranta da gelmişti biz Beşiktaş'ta çalışırken. Adam diyor ki mesela ben diyor bu diyor pepper beef'i diyor şeyde yedim diyor işte. Şangay'da yedim diyor. Ona çok yakın diyor. Yani adamın bir compare edebileceği yani kıyaslayabileceği bir şey var. Bizim en çok yiyenin en çok gurmenin adam diyor ki ulan köşedeki dönerci mi buradaki dönerci mi? Adam o kadar gidebiliyor. Adam 2 kilometrelik bir şey var, anladın mı? Ya da tek bir 20 kilometrelik bir alanı var ya da bir ülkelik bir alanı var. Mesela Vedat abi bir konuşuyor şarap. Herif gurme adam, anladın mı? Herif bir şarap konuşuyor. Ulan Vedat abi nereden biliyor bunu? Hani Vedat abinin bunu bilmemesi lazım. Mesela bizim gibi işin içine olan insanlar herifin ne kadar donanımlı bir adam olduğunu biliyorlar zaten. Mesela Vedat abi bir gidiyor ya diyor bu diyor Barbaroski diyor bu yılda 2017'de güzel olmadı diyor mesela. Ben diyor oradaydım diyor. Bir yağmur yağdı diyor. Şimdi bu adama ne diyeceğim? Şimdi yani bizim ya da herhangi birinin Vedat abiyle tartışacak bir durum yok. Saygı duyduğumuz isimler var. Haklının da hakkını vereceksin yani. Onların da ellerinden öpüyorum. Saygı duyuyorum. Onlara hiç diyecek bir şeyim yok zaten. Bu adamları da küstürüyorlar kanka. Gidiyorlar saçma sapan yorum yazıyorlar. Sen ne anlarsın lan şundan bundan. Bir de şey var mesela. Bu da çok gözüme takılıyor. Bunu diyor ben buldum. Mesela pizza yapmış herifçioğlu. Üstüne işte enginar koymuş, ananas koymuş. Bunu diyor ben buldum. Hadi ya. Ulan 4. yüzyılda Napoli'de herifler böyle hamurla pizza çeviriyorlar. Sen diyorsun ki 2017'de açmışsın dükkanı. Diyorsun ki bunu ben buldum. Yok ya. Hamuru da sen bulmuş olmayasın. Ketçabı sen bulmuş olmayasın kanka. Belki domatesi de sen bulmuşsundur. Bir düşün istersen. Yani bunu ben buldum, patentini ben aldım. Ya kanka bir şeyin patentini alabilirsin. En önce kim giderse patent onundur. Yani senin gidip o patenti alıyor olman onu bulduğun anlamına gelmez ki. Neyi buldun oğlum? Bir şey buldunuz yok. Bunu burada yiyeceksinciler. Abi diyor işkembeci Kenan Usta'da içeceksin. Başka yerde olmaz. Kanka ben Arkansas'tayım lan. Burada işkembeci Kenan Usta'nın olma gibi bir durumu var mı aga? Tekirdağ köftesini Van'da yiyeceksin. Ne alaka lan? Bu köfteye tuz biber girmeyecek. Ne yapacaksın lan? Emniyeti arayıp evden mi aldıracaksın adamı tuz biber koydu diye içine? Bir sen öyle seviyorsun diye herkes öyle yemek zorunda mı? Oğlum biz neler satıyoruz lan? Ben burada Kobe etinin üzerine Japonya'dan Kobe eti getiriyoruz A5. Adam üstüne ketçap koyuyor yiyor. Ne yapacaksın? Bir şey diyemiyorsun ki. Adam öyle seviyor, öyle yiyor. Bitti gitti. Adamları salın oğlum. Gidiyor mesela adam şimdi güllaç yiyecek ki böyle yiyor güllaçı. Bu güllaç böyle olmaz diyor. Nasıl olur lan? Sen yap lan. Sen yap biz yiyelim. Adam yapmış 10 numara güllaç. Adamın tezgahında bir porsiyon kalmış. Demek ki adamın malı güzel. Diyorsun ki bu güllaç böyle yapılmaz. Geç lan arkaya. Yap lan güllacı. Kapış bakalım ustayla hanginiz daha iyi yapacak. Yapamıyorsun, yemek yapmayı bilmezsin, süt kaynatmayı bilmezsin, hiçbir şey bilmezsin. Herkese meydan okuyorsun. Bu güllaç böyle yapılmaz. Sen yap lan, yiyelim. Aç bir dükkan gelelim bakalım. Ben bunun ikincisini de çekeceğim. Çok hatalıyım. Biraz sakinleşmem lazım. Bu yemek konusunda bu yemekle dalga geçen ya da saçma sapan hareketlere girip tık 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 yemeğe takla attıran, duman çıkaran, altın kaplatan herkese söyleyecek bir şeyim var. Onu da ikinci bölümünü çekeceğim büyük ihtimalle. Şimdilik bu kadar yeter. Herkese teşekkür ediyorum. Yeni bir anlatıyorum bölümüyle yeniden görüşmek üzere. Adam diyor Tekirdağ köftesini Amasya'da yiyeceksin. Siktir git lan.